Bazı oyuncular vardır, top ayağına geldiği anda savunma geri koşmaya başlar. Çünkü ne yapacaklarını tam bilemezsiniz. Şut mu atacak, içeri mi kat edecek, duvar olup kaçacak mı yoksa bir anda savunma arkasına mı bırakacak? İşte Drameh tam olarak böyle bir profil. İlk bakışta sadece hızlı bir kanat gibi görünebilir. Ama biraz dikkatli izleyince oyunun içinde sürekli tehdit üreten bir yapı görüyorsunuz. Bir anda hızlanan, savunmayı üzerine çeken, tek pasla içeri kaçan ve bunları yaparken sürekli hareket halinde olan, savunmanın yerleşmesini beklemeyen, sürekli boşluk arayıp sürekli ritmi yükselten. İlginç yanıysa aslında olmuş mükemmel bir oyuncu gibi görünmüyor. Ama savunmalar için çok rahatsız edici görünüyor. Bir pozisyonda çok sıradan bir karar verirken sonraki pozisyonda tek başına savunmayı dağıtabiliyor. İşte bu yüzden takip edilmesi gereken bir profil. Çünkü mesele sadece ne yaptığı değil, sahaya nasıl bir tehdit koyduğu. Hadi gelin onu detaylıca inceleyelim. Drameh 23 yaşında 1.75 boyunda hem Gambiya hem Danimarka vatandaşı, güncel piyasa değeri 900 bin euro olan sağ ayaklı bir kanat oyuncusu. Geçtiğimiz sezon şampiyon olup elit seviyene yükselen Lillestrøm kadrosunun bir parçasıydı. 30 maçta 10 gol 11 asistlik katkı yaptı, bir sarı kart gördü, 2364 dakika sahada kaldı. Lillestrøm'ün geçen seneki performansı hakkında şu an kartlarda gördüğünüz Marcus Karsbak videosunda detaylı bilgi paylaşmıştım, o yüzden tekrarlamayacağım, dileyenler o videoya da göz atabilir. Drameh güncel sezonda da elit seriyende hala Lillestrøm forması giyiyor. 7 maçta 574 dakika sahada kaldı, bir gol katkısı verdi. Bu sezonki tek golünü en son oynanan Sarpsborg maçında penaltıdan buldu. İşin garip kısmı ise Lillestrøm'e gelmeden önce Danimarka'nın 3. seviye liginde top koşturuyordu. Bir anda hızlıca yükselen bir kariyer gibi düşünebilirsiniz. İlgi çekici noktası ise kariyerinde 127 maçta 32 gol 19 asist katkısı var. Ve bunların 10 gol 11 asistini son sezonda yapmış olması. Yani aslında Lillestrøm'e gelmeden önce öyle çok parlak bir kariyeri yoktu. Hem de oynadığı lig çok daha düşük seviye bir lig olmasına rağmen onu izlerken ilk dikkat çeken şey doğal olarak atletizmi oluyor. Çünkü oyuncunun oyunu hareket üzerine kurulu. Ama bence sadece hızından ibaret bir oyuncu değil. Çünkü birçok hızlı oyuncu sadece oyunu birebir üzerinden oynar. Drameh ise hareketli oyunun içine girmeyi seviyor. Tamamen plansız oynayan bir oyuncu değil. Çevresindeki hareketleri okuyabiliyor. Özellikle hareketli hücumlarda takım arkadaşlarıyla bağlantı kurabildiğinde etkisi ciddi şekilde artıyor. Bu yüzden bence onu sadece çizgiye basan klasik kanat diye anlatmak eksik olur. Çünkü iç koridora da giriyor, merkeze de yaklaşıyor, verkaç yaparak oyunu hızlandırmaya da çalışıyor. Özellikle önde baskıda temposunu da kullanabiliyor. Şimdi gelin detaylarına inelim. Oyunundaki en güçlü tarafı görmek istiyorsanız geçiş hücumlarını izlemeniz yeterli. Çünkü oyuncunun doğal ortamı tam olarak burası. Alan, boşluk, tempo ve savunmanın dengesiz yakalandığı anlar. Top kazanıldığı anda ilk reaksiyonu ileri koşmak oluyor. Çünkü rakip yerleşmeden saldırmayı seven bir oyuncu. Bu da onu açık alanda çok rahatsız edici bir profil haline getiriyor. Ancak burada önemli olan şey sadece hız değil. Çünkü zaten yeterince hızlı oyuncu var. Ama her hızlı oyuncu tehlikeli geçiş oyuncusuna dönüşemiyor. Drameh'in farkı koşularının amacı olması. Bazen çizgiden gidiyor, bazen iç koridora kat ediyor, bazen direkt savunma arkasına koşuyor. Yani sadece dümdüz hızlanan bir oyuncu değil. Savunmanın dengesini bozacak koşuyu arıyor. Tam olarak da bu yüzden rakip savunma çizgisi sürekli geri koşmak zorunda kalıyor. Şu an izlediğimiz pozisyonda olduğu gibi. Alan bulduğu anda atağın dikine doğru akmasına yardımcı oluyor. Bu tarz oyuncular özellikle geçiş odaklı takımlarda çok değerli olurlar. Çünkü savunmayı yerleşmeden yakalayabiliyorlar. Zaten onun oyunu da tam olarak bu hız üzerine kurulu. Birçok oyuncu top ayağına gelmeden önce etkisiz görünür. Drameh ise top onda değilken savunmayı rahatsız ediyor. Sürekli bir hareket, sürekli bir boşluk tehdidi var. Bu da savunmanın dikkatini dağıtıyor. Ve bu gerçekten değerli bir şey. Çünkü artık sadece top kullanan değil, alan kullanan oyuncular fark yaratıyor. Tabii bunu sadece kontra atak ya da sadece geçiş oyunu olarak düşünmeyin. Örneğin şu an izlediğimiz pozisyon. Dar alanda da set hücumunda da boşluk bulduğunda onu çok iyi değerlendirebiliyor, çok iyi hareketlenebiliyor. Ama burada dürüst olmak lazım. Tabii ki alan azaldığında oyuncunun etkisi düşebiliyor. Çünkü her zaman yerleşik savunmada bu tarz alanları bulamıyorsunuz. İşte zaten onun kariyerini en çok etkileyecek nokta bu. Geçiş oyuncusundan daha komple bir hücum oyuncusuna dönüşebilecek mi? Çünkü fiziksel temel çok güçlü. İkili mücadele olarak değil de patlayıcılığı kastediyorum. Şimdi biraz da hareketli oyunda dar alanda neler yapabildiğine bakalım. Çünkü şuraya kadar izlediklerinizle hızlı, dikine giden bir kanat diye düşünebilirsiniz. Ama dar alandaki hareketliliği de çok farklı. Örneğin şu videonun başındaki pozisyon. Topu veriyor, beklemiyor, hemen tekrar hareketleniyor ve topla ceza sahası içinde tekrar buluştuktan sonra ham ama tehlikeli tarafını çok iyi anlatıyor. Çok cesur bir şekilde rakibin üstüne gidiyor, dar alanda yön değiştiriyor, temastan kaçmıyor ve sonunda pozisyonu bitiriyor. Bu tarz oyuncuların savunmalar için problem olmasının sebebi de zaten bu. Çünkü tahmin edilmesi çok zor oluyor. Şimdi şu detay çok önemli.
Drameh'in birebirleri tamamen teknik şov üzerinden ilerlemiyor. Daha çok yön değişimi ve ani patlayıcılık üzerinden adam eksiltiyor. Bu yüzden rakipler ilk teması kurmakta zorlanıyor. Burada önemli olan şey sürekli aksiyonun içinde kalması. Çünkü bazı oyuncular pası verdikten sonra oyundan çıkar. Drameh ise asıl pası verdikten sonra tehdide dönüşüyor. Özellikle verkaç oyunlarında çok canlı görünüyor. Savunmanın dikkatini dağıtıyor, yön değiştiriyor ve bir anda boşluğun içine giriyor. Bu yüzden hareketli hücumlarda etkisi ciddi şekilde artıyor ve bence bu bölüm oyuncunun gelişime açık tarafını gösteriyor. Çünkü burada artık sadece bireysel değil, kolektif bir hücumun parçası olmaya çalışıyor. Bu da onu topu al koş oyuncusundan biraz çıkarıyor ve açıkçası eğer bu tarafını daha da geliştirebilirse seviyesi ciddi şekilde yükselebilir. Çünkü modern kanat oyuncularında artık sadece hız yetmiyor, bağlantı oyunu da gerekiyor. Drameh ise bu konuda tamamen kötü görünmüyor. Hatta bazı aksiyonlarda oldukça doğal kombinasyonlar çıkarabiliyor ama hala istikrar problemi var. Şimdi biraz da yaratıcılığına, pas kalitesine bakalım. Sürekli dikine çözüm arayan bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden top taşıyabilmesi kadar pas verebilmesi de önemli. Örneğin şu pozisyonlara dikkat edin. Rakibi üzerine çekiyor, sonra arkadan bindiren oyuncuya alan açıyor. Bu önemli bir detay çünkü birçok hızlı kanat oyuncusu topu ayağına aldığında sadece bireysel aksiyon düşünür. Drameh ise bazen takım arkadaşlarını oyunun içine sokabiliyor. Özellikle hareketli hücumlarda yanındaki oyuncuyla bağlantısı güçleniyor. Bu ister arkasından bindiren olsun, ister merkezden bindiren olsun. Şimdi biraz da oyun zekasına dair olumlu sinyaller gördüğümüz kısma geçelim. Örneğin bu tek pas pozisyonu topu hiç tutmadan tek pasla arkadaşına çok güzel bırakabiliyor. Bu oyunu akıtmak istediğini gösteriyor. Özellikle tempolu hücumlarda çevresindeki hareketleri okuyabiliyor. Örneğin şu kilit paslara dikkat edin. Sürekli pas organizasyonu yöneten, atakları sakinleştiren bir profil değil, doğal bir oyun kurucu değil ama doğru anda çok etkili toplar çıkarabiliyor. Ve benim gözümde burada önemli olan pasların ezber olmaması. Fırsat gördüğünde deniyor. Bazılarında direkt asist geliyor, bazılarında takım arkadaşı bitiremiyor ama fikir doğru. Bu tarz oyuncular için o cesaret önemli. Çünkü risk almayan hücum oyuncuları savunmayı kolay kolay açamaz. Drameh bazen doğru kararı veremese de çoğunlukla savunma geçiş anlarında o boşlukları değerlendirmeye çalışıyor. Biraz da yay çevresi bağlantılarına bakalım. Çünkü bence burada da değerli bir özellik var. Ceza sahası çevresinde tek başına zorlanmaktan ziyade arkadaşlarını oyuna katmaya çalışıyor. Bu yüzden bazı pozisyonlarda beklenenden daha olgun kararlar verdiğini görüyorsunuz. Ama dürüst olmak lazım, karar kalitesi hala stabil değil. Bazı pozisyonlarda çok doğru pas, çok doğru zamanlama ya da çok doğru tercih görüyoruz ama hepsini bir arada göremiyoruz. Bazılarında ise gereksiz zorlama geliyor. Ve açıkçası oyunundaki dalgalanmanın temel sebebi bence bu. Çünkü aksiyon kapasitesi yüksek ama karar sürekliliği henüz oturmuş değil. Ama yine de Drameh tamamen kafasını eğip giden oyunculardan değil. Çevresini okuyabiliyor, bağlantı kurabiliyor, savunmayı üzerine çekip alan yaratabiliyor. Tabii ki pas kalitesinin daha iyi seviyeye gelmesi gerekiyor. Çünkü hareketli hücumlarda ritmi yükselten oyuncularla özellikle Marcus Karsbach gibi iyi eşleşiyor. Şimdi oyunundaki en kafa karıştırıcı kısma gelelim. Bitiriciliği. Çünkü bazı pozisyonlarda üst düzey hücum oyuncusu hissi veriyor. Ancak bazılarında çok basit karar hataları yapabiliyor. Bu durum skor tehdidini benim için bayağı ilginç yapıyor. Örneğin şu gollere dikkat edin. Özellikle sağ ayağıyla çok temiz bitirişler yapabiliyor. Ya da şu köşeye bıraktığı plasa mesela. Önü kapalı gibi görünüyor ama çok hızlı hazırlanıp köşeyi görüyor. Bu tarz vuruşlar doğal skor hissiyatı olan oyuncularda görülür. Çünkü top ayağına geldiğinde çok fazla tereddüt etmiyor. Ceza sahası içindeki hareketliliği, bitiriciliğini besliyor. Sürekli sabit kalan bir oyuncu olmadığı için açı arıyor. Savunmanın kör noktasına doğru gidiyor. Boşluk bulmaya çalıştığı için de çok fazla pozisyona giriyor. Ama problem şu, pozisyona girmekle pozisyonu bitirmek aynı şey değil. Örneğin şu kaçan golleri. Bazılarında şutu çok erken çıkarıyor, bazılarında geç kalıyor. Bazılarında daha doğru pas opsiyonu varken o zorlamayı tercih ediyor. Bu da karar kalitesinin bitiriciliğinin önüne geçtiğini gösteriyor. Yani teknik olarak kötü bir vurucu değil ama seçimleri her zaman doğru değil. Biraz da zayıf ayak bitirişlerine bakalım. Burada olumlu bir taraf var, tamamen tek ayaklı gibi görünmüyor. Sol ayağını kullanabiliyor ve topu soluna çekebiliyor. Bu da savunmanın işini zorlaştırıyor. Ama şu an için zaten sağ ayağında olmayan istikrar sol ayağında hiç yok diyebiliriz. Yine de tehdit oluşturabilmesi önemli. Çünkü bu tarz oyuncularda iki ayağını kullanabilmek hücum çeşitliliği sağlar. Dış şutlarında ise çok büyük bir tehdit hissi oluşmuyor. Bence en etkili olduğu yer ceza sahasına yaklaşabildiği anlar. Çünkü yakın bölgede hızı, çevikliği, ani kararları daha değerli hale geliyor. Kısaca doğal tehdit oluşturabilen ama henüz elit bitirici seviyesine ulaşamamış bir hücum oyuncusu. Çünkü rakibi sürekli zor durumda bırakıyor ama o pozisyonların ne kadarını gole çevireceği şu an için hala biraz dalgalı görünüyor. Biraz da oyunun diğer tarafına geçelim. Top rakipteyken bile oyunun dışında kalmıyor. Bu güzel bir özellik çünkü enerjisi sürekli yüksek. Örneğin şu pres aksiyonlarında rakibi rahat bırakmıyor. Özellikle önde baskıda çok agresif davranabiliyor. Savunmacıya doğru hızla çıktığında, pas açısını kapattığında bazen tek başına baskının yönünü değiştirebiliyor. Bu özellikleri bana özellikle önde baskı yapan takımlar için ve gegenpress geçiş oyunu oynayan takımlar için güzel bir potansiyeli olduğunu düşündürtüyor. Çünkü
rakibi hata yapmaya zorlayabiliyor. Top kazanımlarına dikkat ederseniz bazılarında direkt hücum başlıyor ve bu aslında Drame'in oyununa çok uygun. Çünkü topu kazandığı anda geçişe çıkmayı seviyor. Yani savunma aksiyonuyla hücum tehdidi birbirine bağlanıyor. Hatta bu sezon gördüğü tek sarı kartı da enerjisiyle kontrolünü aynı seviyede kullanamadığı bir baskı pozisyonunda görüyor. Bu esnada bir de şu pas hatasından bahsetmek istiyorum. Bence bu pozisyon önemli. Rakip ceza sahası çevresinde çok basit bir top kaybı ve sonrasında takım savunması dengesiz yakalanıyor. Üst seviyede özellikle hücum oyuncularında bu detay çok önemli. Çünkü bazen top kaybının kendisi değil, top kaybının zamanı problem yaratır. Savunma kısmına dönersek geri koşuyor, pozisyonu takip ediyor ve savunmaya destek vermeye çalışıyor. Yani tamamen kopuk bir hücumcu değil. İstek var, efor var. Ama mesele şu ki savunma farkındalığı her zaman aynı seviyede değil. Bazı anlarda doğru reaksiyon verebiliyorken bazı anlarda oyundan kopabiliyor. Bu biraz normal çünkü oyunu enerji üzerine kurulu. Henüz tam olgunlaşmış bir oyuncu değil ama zaten savunma katkısı öğretilebilir. Şimdi aslında biraz da bu analizden ortaya çıkan şu, bu oyuncu kusursuz değil. Hatta bazı bölümlerde yaşına göre oldukça ham. Ama aynı zamanda savunmalar için ciddi şekilde rahatsız edici bir profil. Çünkü oyunun temposunu yükseltiyor, rakibi geri koşturuyor, alan bulduğunda da atak bir anda hızlanıyor. Ve modern futbolda özellikle geçiş oyunu oynayan takımlar için bu çok değerli. Tüm profile baktığımızda aslında oldukça ilginç bir denge var. Bir tarafta hız, dikine tehdit, topsuz koşular, verkaç oyunu, geçiş hücumu kalitesi, birebir cesareti var. Diğer tarafta ise karar istikrarsızlığı, bitiricilik dalgalanması, savunma disiplin problemleri, kontrol eksikliği var. Yani tam anlamıyla bitmiş bir oyuncu değil. Ama bence zaten heyecan verici tarafı da bu oyuncunun. Çünkü sahada sürekli bir şey olacak hissi yaratıyor. Top ayağına geldiğinde savunma rahat kalamıyor. Ve bazı oyuncuların değeri tam olarak buradan gelir. Mükemmel oldukları için değil, tehdit hissettirdikleri için. Ve bence onun kariyeri için en önemli şey kararlarını ne kadar stabil hale getirebileceği. Çünkü fiziksel kapasitesi gerçekten çok dikkat çekici. Açık alan koşuları çok etkili. Doğru yapıda çok skorer bir oyuncuya da dönüşebilir. Özellikle tempolu oynayan, geçiş hücumu seven, önde alan bulan takımlarda değeri ciddi şekilde artabilir. Tamamen etki gösteremez demiyorum ama yerleşik savunmaya karşı oyununu daha da geliştirmesi gerekecek. Top hakimiyetine önem veren bir takım için iyi bir opsiyon olmayabilir. Örneğin kanalımda yine analizi bulunan Paturidis bu tarz oyunlar için daha iyi bir seçenek. Çünkü üst seviyede fark yaratan hücumcular sadece alan bulunca değil, alan yokken de çözüm üretebilen oyuncular oluyor. Drameh ise şu an o yolun gelişim aşamasında. Ama tabii ki şu anki haliyle bile savunmaların pek fazla eşleşmek istemeyeceği bir profil ve bazen böyle oyuncular çok tehlikeli olabiliyor. Bu arada söylemeyi unuttum, kariyerinde sakatlık sebebiyle kaçırdığı hiç maç yok. Sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek. Lillestrøm öyle çok yüksek bonservis bedeli talep eden bir takım değil. Ancak son Norveç Kupası şampiyonu oldukları için Avrupa ihtimali var. Bu durumda elindeki ilk 11 oyuncusunu kaybetmek istemeyebilir. Ama yine de ben maksimum 2 milyon euro olacak şekilde transferinin tamamlanabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki Norveç Ligi takımları yavaş yavaş takımlarının ve liglerinin potansiyelini görmeye başladı. O yüzden örneğin kış transferinde çok fazla tahripleri olmasına rağmen çoğu oyuncu ligde kaldı. Bu da bonservis beklentilerinin yükseldiği anlamına gelebilir. Ligimizde ise topu rakibi bırakan, geçiş oyunu kovalayan hatta kontra atak kovalayan takımlar için çok güzel bir opsiyon olabilir. Ben özellikle Alanyaspor'a fazlasıyla yakıştırıyorum. Bu arada eğer izlediyseniz şu an sağ üstte kartta bulunan Thorvaldsen'e çok benzer bir profil. İkisi arasında kıyaslama yapmam gerekecekse ben tabii ki Thorvaldsen'i seçerdim. Hem yaş olarak genç olması hem de potansiyelinin benim gözümde daha yüksek olması sebebiyle. Ama tabii ki maliyeti düşündüğümüzde Drameh çok daha mantıklı bir seçenek haline geliyor. Çünkü Vålerenga kış transferinde Lille'in 6-6,5 milyon euroluk teklifini reddetmişti. Muhtemelen çift taneli bonservis bekliyorlar. Sanırım bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz abone olabilir, bu tarz oyuncu analizi videolarını kaçırmamak için de bildirimleri açabilirsiniz. Oyuncuyu veya videoyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakırsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda siz de oyuncu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.